Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde pembe ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Klasik çam dalı modeli hanımlar. Patiğimiz şöyle. Tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Ben patiğimin şu üst bölümlerinde, taban bölümlerinde tamamen dikiş iş kullandım. Fakat şu arka bölümleri örerken misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle 2 tane daha yedek şiş kullandım hanımlar. Videonun başında da bunu belirteyim. Ayrıca şu üstlerindeki incileri de sonradan diktim. Şöyle 0,5'lik inci dedikleri şöyle incilerden kullandım. Bir patiğe şöyle 15 tane inci gidiyor. Adet saydığımızda bir çift patiğe 30 tane inci gidiyor. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler şu arka bölümü birkaç sıra haroşa daha fazla örebilir. Daha küçük yapmak isteyenler de arkadaki haroşa sayılarını azaltabilir. Bu bölüme geldiğimizde gerekli hatırlatmaları tekrar yapacağım. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız aynı. Patiğimizi hanımlar bilek bölümünden başlıyorum. 13 ilmek olarak 13 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmeğimizi attım. Hemen şu ucuna bir düğüm atacağım. Geri dönüyorum. Bu bölümde haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hemen arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu 13 ilmeğimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Burada 2 diş haroşa olması gerekiyor hanımlar. Şimdi sıra sonuna kadar 13 ilmeğimizi ön yüzde düz örelim. Geri dönelim. Arka yüzde de yine düz örelim. Bu şekilde 2 diş haroşa olacak. Burada buluşalım. Evet, bir diş haroşamı daha ördüm hanımlar. Bakın burada 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi patiğimizin şu kenarlarında bakın 6'şer ilmek krem ipimizle haroşamız var. Artırmalarımız da başlayacak. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmek haroşamı düz örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6. Şimdi artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Kalan 6 haroşamı düz olarak örüyorum. Ön yüzde artırmalarımızı yaptık. 2 ilmek artış oldu. 15 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğim ile birlikte toplam 6 ilmek haroşamı düz örüyorum. Artırdığım ilmekler dahil bu aralardaki ilmekleri ters örüyorum. Bakın şöyle araya 3 ilmek ters ördüm. Kalan 6 haroşamı tekrar düz olarak örüyorum. Haroşaları hem arka yüzde düz öreceğiz. Aralardaki ilmekler ön yüzde düz, arka yüzde ters örülecek. Kenar ilmeğimi aldım. Yine 6 ilmek haroşamı örüyorum. Bu 6 haroşadan sonra tekrar artırmamı yaptım. Bakın bu ikinci ajur oluyor. Bu defa ortaya 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar artırmamı yapıp 6 haroşamı örüyorum. İkinci ajurumuzu da yaptık. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine artırma yapmayacağız. Yanlardaki 6'şer haroşamız haroşa örülüyor. Aralardaki artırma yaptığımız ilmekler dahil bu aralardaki ilmekler ters örülüyor. Bakın ajurumu da yine ters ördüm. Kalan 6 haroşamı düz olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi 3. ajurumuzu yapacağız. Yine kenara 6 ilmek haroşamı öreceğim. Artırmamı yapıyorum. Ortaya 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 6 haroşamı düz olarak örüyorum. 3. ajurumuzu da yaptık. Bakın 1, 2, 3. Tekrar geri döndüm.
Arka yüzde hanımlar yanlardaki 6'şer haroşamızı haroşa olarak, bu aralardaki artırdığımız ilmekler dahil aralardaki ilmekleri ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arkada ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyim. 4. ajurumuzu yapacağız bu sıramızda. Kenar ilmeğimi aldım. 6 ilmek haroşamı örüyorum öncelikle. Kenar ilmeğiyle birlikte toplam 6 haroşa. Tekrar artırmamı yaptım. Ortaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 6 haroşamı örüyorum. 4. ajurumuzu da yaptık. Toplam 5 tane ajur olacak burada. Şimdi yine arka yüzde haroşalarımızı normal haroşa olarak ortadaki ilmekleri de ters olarak örelim, gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyim. Şimdi 5. ajurumuzu yapacağız. Sonuncu ajurumuz bu. Ajurlu artırmalı modelimiz 5 ajurdan oluşuyor toplamda. Şu 1. modelin sonuncu sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Toplam kenar ilmeği ile birlikte 6 ilmek haroşamı ördüm. Tekrardan artırmamı yapıyorum. Ortaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 6 ilmeğimi örüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi hanımlar gördüğümüz gibi örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi bu renkli pembe haroşalarımıza da geçeceğiz. Bu aşamada hanımlar ipimden şöyle bir miktar ayırdım. Çünkü iki tarafa iki ayrı ip gerekiyor. Bu aşamada öncelikle şöyle pembe ipimi alıyorum. Bu defa bu kenardaki 6 ilmek haroşamı pembe ipim ile öreceğim. Şöyle 6 ilmek haroşamı pembe ile örüyorum. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. Hemen ipimin ucunu düğümleyeceğim. 2 düğüm atıyorum. Şu 3. ilmeğim. 4, 5, 6. Buraya 6 ilmek haroşamı bu defa pembe ipim ile ördüm. Şimdi pembeyi bırakıyorum. Şu arkadan kremimi aldım. Çok sıkarak getirmiyorum. Arkada biraz şöyle esnek bıraktım. 6 haroşadan sonra hanımlar buraya 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ilk ajurlu modelle aynı hizada, aynı şekilde ikinci şu ajurlu modelimize başlayacağız. Yine bakın 6 haroşamı renkli ipim ile ördüm. Yanına 5 ilmek krem ile düz ördüm. Artırıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar artırdım. Yine buraya da 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki 6 ilmeğimizi de yine pembe ipim ile örüyorum. Diğer pembemi ekleyeceğim buraya da. Haroşalar renkli iplerle örülüyor artık buralarda. 6 haroşamı öreceğim. Şöyle ilkini ördükten sonra yine ipimin ucunu düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. 2 tane düğüm attım. Bu 6 ilmeğimizi pembe ile haroşa ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine pembe haroşaları pembe ipim ile örüyorum. Renk geçişi yaparken pembemi arkada bıraktım. Pembenin altından gelecek şekilde şöyle çaprazlamasına kremi aldım. Bu haroşa ile kenarlar arasında delik görüntü oluşmasın diye. Aralardaki bu krem ilmeklerin tamamını ters örüyorum. Model bitene kadar bu şekilde devam edecek. Bakın bu kremlerin tamamını ters örüyorum. Tekrardan bakın kremimi bıraktım. Kremin altından çaprazlamasına diğer pembe ipimi aldım. Kalan 6 ilmeğimi de pembe ipim ile haroşa örüyorum. Bu şekilde. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Burada yine bakın ikinci modele başladık. 5 tane ajur olana kadar devam edeceğiz. Model aynı ilerliyor. Bakın yine buradaki 6 ilmek haroşamı pembe ile örüyorum. Tekrardan pembemi bırakıp şöyle çaprazlamasına renk değiştirdim. Yine 5 ilmek düz öreceğim. Model bu. Bakın 5 ilmek düz örüyorum. 4, 5. Ajurumu yaptım. İlk modelde olduğu gibi. Şimdi de ikinci ajurdayken ortaya 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan ajurumu yaptım. Yani artırmamı yaptım. 5 ilmek düz öreceğim. Ajurlar V şeklinde açılıyor. 5 düzden sonra tekrardan pembemi alıyorum. Kalan 6
ilmeğimi pembe ile haroşa örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Pembe ilmekleri pembe ile haroşa, aradaki krem ilmekleri de krem ipimiz ile ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine devam edeceğiz. Bakın burada pembe ile 5 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. O zamana kadar da burada 5 tane ajurumuz olacak zaten. Yine kenardaki 6 ilmek haroşamı pembe ile öreceğim. Yine renk geçişimi şöyle çaprazlamasına yaptım. Kremimi aldım. Yine 5 krem öreceğim. Kenara hep 5 krem örülecek. Ardından ajurumuz yapılacak. 5 kremden sonra ajurumu yapıyorum. İlk ajurda ortaya 1 ilmek düz örmüştük. İkinci ajurda 3 ilmek düz ördük. Üçüncü ajurda 5 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan artırmamı yapıyorum. 5 ilmek krem ile düz ördükten sonra kalan 6 ilmeğimi de pembe ile haroşa örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşalara haroşa, aralardaki ilmekleri krem ile ters örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 4. ajurlarımızı yapacağız. İşlem gene aynı. 5 ilmek, kenardaki ilk 6 ilmek haroşamı pembe ile örüyorum. Kremimi aldım. Yine 5 krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 4. ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bu defa ortaya 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar artırmamı yaptım. 5 ilmek krem ile düz örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum pembe ipim ile. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu ikinci ajurlu modelinde sonuncu sırasını yapacağız. Yani 5. ajurumuzu. Yine pembe ipim ile 6 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6. Yine renk geçişi yaptım. 5 ilmek krem öreceğim. Model değişmiyor. 5 ilmek düz krem ile ördükten sonra ajur yapıyoruz. Bu defa 2 ajur ortasına 9 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın şeklimiz şöyle. Tekrardan ajurumu yapıyorum. 5 ilmeğimi düz örüyorum yine. Ve kalan 6 ilmek haroşamı yine pembe ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bu modelin son sırasıydı. Yine arka yüzde haroşaları haroşa, aralardaki ilmekleri de ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. 2. ajurlu modelimizi de bitirdik. Şimdi şu 3. ajurlu modelimize başlayacağız. Burada hanımlar haroşalı ilmek sayımız artacak, pembeli haroşa. Şimdi yapacağım işlem şu. Öncelikle kenardaki 6 ilmek pembe haroşamı örüyorum. Ardından şuradaki bakın 5 ilmek düz örmüştük ajur yapmadan önce. Bu 5 ilmeğimi de yine pembe ipim ile öreceğim. Bunlar da haroşa olacak. 6 ilmek vardı zaten. 5 ilmek daha örüyoruz. Burada bu sıramızda 11 ilmek haroşamız oluyor. Bakın 5 ilmek daha ördüm buraya. 11 ilmek haroşa oldu artık burada. Şimdi 11 haroşadan sonra tekrar kremimi aldım. İlk modelde yaptığımız işlemin, bakın diğer modellerde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Şu ikinci modelde haroşalardan sonra 5 krem örmüştüm. Yine 5 ilmek krem örüyorum. 3, 4, 5. Artırma yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. 5 ilmek düz örüyorum krem ile. 3, 4, 5. Yine bakın şu ikinci modelde yaptığımızı yaptık. 5 ilmekten hemen sonra artırma yapacağız. Aradaki ilmekleri öreceğiz. Tekrar artırma yapıp 5 ilmek düz öreceğiz. Şimdi burada da hanımlar yine kremimi bırakıyorum. Şu diğer pembeyi çaprazlamasına şöyle yaklaştırdım. Buradaki 5 kremi de yine bu sağ tarafta olduğu gibi pembe ile haroşa örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi de yine pembe ile örmeye devam ediyorum. Kenarlarda 11'er tane haroşamız oldu. Şimdi arka yüzde hanımlar yine yapacağımız işlem şu. Haroşalarımı pembe ipim ile örüyorum.
11 haroşamı düz olarak bu şekilde. Şimdi pembeyi arkaya doğru aldım. Tekrar kremimi elime çaprazlamasına şöyle aldıktan sonra aralardaki ilmekler yine krem ipimiz ile ters olarak örülüyor. Diğer taraftaki 11 haroşama geldim. Diğer pembe ipimi alıyorum şöyle. 11 ilmeğimi pembe ipim ile düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Model bu şekilde devam ediyor hanımlar. 11 haroşa olarak devam edecek bu sıramızda. Burada hanımlar toplamda 5 tane 11 ilmek ile haroşamız olacak. Burada da 5 tane ajur olacak. Yapacağımız işlem yine aynı. 11 haroşadan sonra 5 düz öreceğiz, artıracağız. Ortaya 3 ilmek düz örüp artıracağız. 5 ilmek krem öreceğiz. 11 haroşalar yine haroşa örülecek. Arka yüzde ilmekler yine gördüğümüz gibi örülüyor. Burada yine şu ikinci modelde olduğu gibi şu ortada ikinci model ile bakın şu pembeli haroşa yapmıştık 6'şar ilmek ikinci modelde. Burada tek fark şu, aynı modeli kuracağız. Sadece fark haroşa sayıları 11 olacak. Bu şekilde hanımlar bu üçüncü modelimizi de tamamlayalım. Yani şurada 5 diş, ortada 5 ajur olana kadar bu üçüncü modelimizi de tamamlayalım. Dördüncü modelde buluşalım. Evet hanımlar, bakın üçüncü modelimi tamamladım geldim. Burada 5 tane ajurum, 5 diş de haroşam var. Şimdi dördüncü ve sonuncu modeli yapacağız. Yine öncelikle bu kenardaki 11 ilmek haroşamı pembe ipim ile örüyorum. 11 haroşamı ördüm. Buradaki 5 tane beyaz ilmeğimiz vardı ajur yaparken ördüğümüz. Bunu da pembe ile haroşa öreceğim yine. 1, 2, 3, 4, 5. Böylece kenardaki haroşalı ilmek sayımız 16 oldu. Şimdi pembemi bırakıyorum. Tekrar kremimi aldım. Şu diğer önceki iki modelde yaptığımız gibi buraya da 5 ilmek krem ile düz öreceğim. 2, 3, 4, 5. Yine bakın artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar artırma yaptım. 5 ilmek daha düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bakın hanımlar şu buralardaki modellerle aynı yapılıyor. Tek fark yandaki pembeli haroşalı ilmek sayımız 5 ilmek daha arttı. Orta bölümler tamamen aynı sayıda devam ediyor. Şimdi tekrardan renk değişikliği yapıyorum. Diğer pembe ipimi şöyle aldım çaprazlamasına. Buradaki 5 kremimi de pembe ile örüyorum. Kalan 11 ilmeğimi de örmeye devam edeceğim. Yanlarda 16'şar ilmek haroşamız oldu hanımlar böylece. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzden hanımlar yine yapacağımız işlem aynı. Yanlardaki pembe haroşalar haroşa örülecek, kremler krem örülecek. Tekrar ön yüze geçtiğimizde yine yapacağımız işlem 16 haroşayı öreceğiz. 5 krem düz ördükten sonra artıracağız. Bu defa ortaya 3 ilmek örüp tekrar artıracağız. Kenara 5 ilmek krem örüp yandaki 16 haroşamızı öreceğiz. Tekrar burada da 5 tane ajur olana kadar devam edeceğiz. 5 dişte pembe haroşamız olacak. Bu şekilde dördüncü modelimizi de tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, dördüncü modelimi de tamamladım. Geldim gördüğünüz üzere. Şu anda şişimizde 53 ilmeğimiz oldu. Bu aşamada bakın ön yüzdeyim. Şu alttan krem ipimi alıyorum. Arkada biraz geniş bir şekilde bırakacağım. Şöyle ilmeklerimizi krem ile öreceğiz hanımlar bu şekilde. Hepsini krem ile. Hemen şöyle ikinci ilmeğimi de ördükten sonra bu pembe ipimi keseceğim. Artık pembe ipimizi buralarda kullanmayacağız. Hemen buradaki pembemi şöyle kremime düğümlüyorum patiğim sökülmesin diye. Şimdi bu ilmeklerimizi hanımlar tamamen krem ipim ile normal haroşa örüyorum yani düz. Şöyle arkada bu krem uzun uzadıya kalmasın diye şu alttaki ipin şöyle tekrar bir altından bir üstünden girerek ipin uzun boyutunu kesmiş oluyoruz böylece. Bakın tekrardan ipin altından girerek ördüm. Bakın arkada böyle uzun uzadıya kalmadı. Bu şekilde. Şimdi ilmeklerin tamamını böyle örüyoruz. Diğer pembe ipime kadar öreceğim. Diğer pembe ipimi de yine aynı şekil keseceğim. Hepsini haroşa örüyorum.
Evet, bakın buradaki pembeme geldim. Bu pembemi de yine ördükten sonra buradaki pembe ipimi de yine keseceğim. Ucunu düğümlüyorum. Hemen şuradaki pembe iplerimizi de hanımlar çekelim, artık burada bir karışıklık oluşturmasın. Hemen şöyle. Hatta dolaşa dolaşa burası karışmış bile. Neyse, burada hanımlar, video arasında açarım ben onu. Şimdi buradaki ilmeklerimizi yine bakın hepsini krem ile öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını yine sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Ben bu aşamada incilerimi dikeceğim. Patiğimizin bu ön bölümü açılsın diye şu ilmeklerin yarısını bir diğer şişime alacağım. Hani bu şey için hanımlar, böyle açık dursun ön bölümü, incileri kolay dikebilelim diye şöyle ilmekleri bir ortalıyorum burada, bakın. Şöyle. Bakın patiğimizin burası daha açık oldu. İncilerimizi bu şekilde daha rahat dikebileceğiz. Bakın şöyle 15 adet incimi yanıma alıyorum. Normal iğne hanımlar, dikiş iğnesi. İpimi taktım. Yine aynı patiğimde kullandığım ipimi taktım. Bakın şu aralara, bakın şuralara şu şekilde inci dikeceğiz. Ben gelişi güzel, bakın şu yukarıdan, şu bölümden alttan iğnemi takıyorum. Şöyle iğnemi geçirdim. İncimi alıyorum. Normal bu şekilde incilerimizi dikiyoruz. Göz kararı aralıklarla böyle diktim hanımlar. Tekrardan şöyle alta doğru geçiriyorum. Altta da şöyle incimiz sabit kalsın diye hemen şurasında düğümün içinden geçirmişim, çok pardon. Ya bu dikiş işlerinde çok da iyi değilim, elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Normalde düğme bile dikemem ben. Evet, şöyle. Tekrardan incimiz burada sıkı dursun diye şuradan şöyle tekrar girerek arkadan şöyle iğneyle burayı sıkılıyorum, düğümlüyorum. Yeniden bir tık daha şöyle alta inerek ikinci incimi de böyle bakın göz kararı indim hanımlar. İğnemi çıkartıyorum bir tık alttan. Diğer incimi dikeceğim. Şöyle. Evet, incimi buraya hemen sabitledim. Yine burayı da şöyle tekrar dikiş ile sıkılıyorum. Şöyle. Evet. Düğümümü arkaya düğümümü attıktan sonra tam bu orta alt bölüme iniyorum. Şuraya. Buraya da bir diğer incimi dikeceğim. Bakın sırasıyla. Tam böyle orta bölüme geldim. Buraya da yine bir inci dikiyorum. İncilerimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şöyle bir sıkılayarak gidiyorum. Yine incimiz sabit kalsın diye şöyle arkadan girerek burayı da bu şekilde düğümlüyorum. Şöyle sıkıladık. Sonra diğer tarafa doğru bakın. Şöyle dallarımız var ya, bu dalların oralara incilerimizi dikiyoruz. Tekrar bir tık üste doğru çıkıyorum şöyle. Tekrar bir diğer incimi aldım. Bu incimi de buraya şöyle dikeceğim, sıkılayacağım. Şöyle arkadan girerek yine burayı düğümlüyorum. İnciler sonradan yerinden oynamasın, sıkı dursun diye bu şekilde yapıyorum hanımlar. Örerek de yapılabilir miydi? Yapılabilirdi ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şöyle bir açalım şuramızı. Evet. Sonra tekrar bir tık üste çıkarak bir diğer incimi de buraya dikeceğim. Şöyle. İncilerimizi hanımlar sırasıyla bu dalların aralarına bu şekilde dikiyoruz. Evet. Bu incimi de buraya yerleştirdim. Hemen burayı da sıkılayacağım. Şöyle düğümlüyorum iyice. Sabitlensin diye. Tekrar buraya bir kere daha düğüm atacağım ve ipimi kesip diğer incim için yeniden diğer dalın içinden başlatacağım. Evet. Bu şekilde hanımlar bakın. İlk dalın incilerini yaptık.
Buraya toplamda bakın şurada 1, 2, şu 3 dala inci yapacağız. Bakın hanımlar, şu ilkini yaptık. İkinciye ve üçüncüye de yine ilkinde olduğu gibi incileri dikeceğiz. Şu iki dalımızın da incilerini aynı şekilde dikelim gelelim. Evet hanımlar, incilerimi diktim ve geldim. Artık bu inceli bölümü, üst bölümü tamamladık. İlmeklerimi tekrardan şöyle sol şişime alacağım. Bu aşamada hanımlar artık tabanımıza da geçeceğiz. Taban kesimini yapacağız. Şöyle öncelikle ilmeklerimi almam gerekiyor, tamamını sırasıyla. Şöyle bu şekilde devam ediyorum. Tamam, ilmeklerimin hepsini aldım. Hanımlar, tabanımızı şu bölümü 11 ilmek olarak öreceğiz. 53 ilmek vardı. 53'ten 11'i çıkartıyoruz. Tabana ayırdığımız ilmekleri geriye 53'ten 11'i çıkartınca 42 ilmek kalıyor. 42 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 21'er ilmek düşüyor. Öncelikle kenardaki ilk 21 ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeğiyle birlikte toplam 21 ilmek. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şimdi kenardaki 21 ilmeği ördük. Şimdi patiğimizin tabanını 11 ilmek olarak yapacağız. Yapacağımız işlem şu: 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesim yapacağız. Tabanda da haroşa örgü uygulaması yapacağız. İlmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. de yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bu tarafta 20 ilmek kaldı. Bir ilmeğini kestik çünkü. Kesimden sonra geri dönüyorum. Bu taban bölümünde ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Tekrar 10 ilmek öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. İp hep karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımız 11 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte taban kesimini tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Şişimde tabanda kullandığım 11 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin kenarlarından ilmekler çıkaracağız. Videonun başında yedek şiş kullanacağım dediğim yere geldim. Yedek şişlerimi koyuyorum. Dileyen misinalı şişlerle de bu bölümü yapabilir. Hemen şu krem ipimle bakın hiç kesmeden şöyle uzatarak şu kenara doğru krem ipimi getiriyorum. Bakın arkada biraz gevşek bırakacağım kremimi. Şöyle biraz esnek kalsın. Bakın şu ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartmaya başlıyorum. Sırasıyla şu kenarlardan bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz. Şu alttaki ipin bir altından bir üstünden girerek ilmek çıkartıyorum ki bu ip arkada yine uzun kalmasın diye. Devam ediyorum. Buradan hanımlar bakın kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimi çıkartıyorum. Tekrar şu ipin bir altından gireceğim. Şöyle ilmekleri çıkartıyorum. Bakalım kaç ilmek olmuş burada? 3, 6, 9, 12, 14. Devam ediyorum. Şu 15. ilmeğim 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bir ilmek de şu krem yerden çıkarttım. 23. Buradan 23 adet ilmek çıkarttım. Şimdi tabandaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu 11 ilmeğimi.
Şimdi de hanımlar bir diğer şişimize diğer taraftan ilmek çıkartacağım. Diğer karşı taraftan 23 ilmek çıkartmıştım. Buradan da yine 23 adet ilmek çıkaracağım. İlk krem yere girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek aynı şekilde ilmeklerimizi çıkartacağız. 23 ilmek. Bu şekilde şu uca kadar 23 ilmek çıkartalım gelelim. Evet 23 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız. Şu bilek kenarlarına 6'şer ilmek haroşa öreceğiz. Bu aradaki ilmekleri de ön yüzde düz arka yüzde ters örmeye devam edeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğim ile birlikte toplam 6 ilmek haroşam düz olacak. 3, 4, 5, 6. Şu an arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Diğer kenara kadar gideceğiz geleceğiz hanımlar. Artık patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Dediğim gibi bu bölümde misinalı şiş de kullanılabilir. Ama ben misinalı şiş kullanamıyorum. Çok zorlanıyorum. Bu nedenle böyle yedek şişlerle devam ediyorum. Yine taban bölüme geldim. Buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Diğer şişime geldim. Burada da ilmeklerimi aynı şekilde ters olarak örüyorum. Sadece bilek kenarlarındaki 6'şer ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek hanımlar. Son 6 ilmek kalana kadar ters örüyorum. Bakın son 6 ilmeğim kaldı. Bunu düz örüyorum. Evet. Bu şekilde bakın kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu. Bu sıramızda arkadaki şu pembeli desenimizi de kuracağız. Öncelikle yine kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek haroşamı düz öreceğim. 5, 6. Ardından ön yüzdeyiz düz örmeye devam edeceğiz. Bir ilmek düz ördükten sonra hemen şu pembe ipimi ekleyeceğim. Şöyle. Buraya bir ilmek pembe örüyorum. Bakın bir tane pembemi ördüm. Hemen pembe ipimin ucunu düğümlüyorum. Patiğimizin arka bölümündeyiz hanımlar şu anda. Bu sıramızda hanımlar şöyle devam ediyoruz. 3 tane krem örüyorum. Bir ilmek pembe. 3 krem. Bir pembe. 3 ilmek krem. Bir pembe. 3 krem. Tabanda devam edeceğim yine modelimi yapmaya. En son 3 krem örmüştüm. Buraya bir pembe örüyorum. Devam ediyorum. Yine 3 ilmek krem. Bir pembe. 3 ilmek krem. Bir pembe. Yine 3 tane krem. Diğer şişime geçtim. Şu 3. kremim. Hemen yanına bir pembe örüyorum. 3 krem. Bir pembe. 3 ilmek krem. Bir pembe. 3 ilmek krem. Bir pembe. 3 ilmek krem ördüm. Bakın pembe örecek ilmek kalmadı. Son 6 ilmek haroşa. Son 6 ilmeğimi örüyorum. Şimdi modelimizi yaptık bu ilk sıramızda. Ön yüzde. 2 sırada bir bu modelimizi kuracağız. Şimdi arka yüzde modelimizi yapmayacağız hanımlar. Arka yüzde modelden sonraki ilk sıramız. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 6 ilmek haroşamı ördükten sonra ilmeklerimizin hepsini krem ipimiz ile ters öreceğiz. Pembe ipimiz burada beklesin. Çünkü ikinci modelimizi, bu benekli modelimizi arka yüzde kuracağız. Bu şekilde ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde şu diğer uca kadar ilmeklerimizi örelim. Sadece şu son 6 ilmeği haroşa örmemiz gerekiyor. Bu uçta buluşalım hanımlar. Evet bakın şu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Modelden sonraki bu ikinci sıramız oluyor. Bu sıramızda da tekrardan kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek haroşamı düz ördükten sonra ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde şu diğer uca kadar, şu kenara kadar örelim gelelim. Evet diğer uca kadar ördüm hanımlar. Bu benekten sonra 2 sıra örmüş olduk. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine modelimizi de kuracağız. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmek haroşamı yine örüyorum. 4, 5, 6. Hemen yanına bir ilmek ters ördükten sonra pembe ipimi alıyorum. Bir ilmek ters ördüm krem ipimle. Buraya bir ilmek pembemi örüyorum. Ardından tekrar kremimi aldım.
Devamında 3 ters, pardon 3 ilmek krem, 1 ilmek pembe ters olarak örüyoruz. 3 ilmek krem, 1 pembe. Bakın bu şekilde model şöyle denk geliyor. Alttaki beneklerin tam ortalarına gelecek şekilde şöyle. Model kaydırmalı. Böyle devam ediyor. Ön yüzde ilk beneği yaparken 6 haroşadan sonra 1 ilmek düz örüp bu beneğimizi kurmuştuk. Arka yüzde de yine 6 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek ters örüp beneğimizi kurduk. Model ön yüzde ve arka yüzde aynı şekilde bitene kadar kurulacak. Her iki sırada bir aynı modeli kuracağız hanımlar. Devam ediyorum. 3 krem, 1 pembe. Tavana geçtim. 1 pembemi örüyorum. Tekrardan 3 ilmek pembe, 3 krem, 1 pembe. 3 pembe, 1 krem. Hatalı söyledim. Evet, 3 krem, 1 pembe. Tekrardan 3 tane krem, diğer şişime geldim. Şu 3. kremim. 1 ilmek pembemi örüyorum. Yine 3 krem, 1 pembe, 3 krem, 1 pembe, 3 krem, 1 pembe, 3 tane kremi ördüm. Pembe örecek ilmek kalmadı artık. Son 6 ilmek haroşa düz örüyorum. Böylece ikinci benekli deseni de tamamlamış olduk. İp bu defa bakın ön yüzde kaldı. Şimdi diğer uca kadar krem ile ilmekleri öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de öreceğiz. 2 sıra örmüş oluyoruz. Sonrasında bir diğer beneklerimizi ön yüzde yapacağız. İlkini ön yüzde nasıl kurduysak diğerini de aynı şekilde kuracağız. Beneğin biri ön yüzde, bir diğeri arka yüzde sırasıyla devam edip gidecek. Hanımlar, ben bu patiğime ne kadar devam ettim hemen söyleyeyim. Şuraya bakıyorum, burada 3 diş haroşamız oluştu bile. Ben patiğimin arka bölümüne toplamda 17 sıra haroşa ördüm. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken arka bölümünü ayağınıza giyin hanımlar, deneyin. Bu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Kaç numara yapacak olursanız olun ölçü almanız gerekiyor. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü kendi ayak ölçülerimize göre örelim, gelelim hanımlar, ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 17 sıra haroşam var. Bu aşamada hanımlar, topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Pembe ipimi de kestim hanımlar, artık kullanmayacağız pembeyi. Şimdi topuk bölümünde kenardaki 6 ilmek haroşamı yine haroşa olarak örüyorum. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 6 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. Şu 7. ilmeğim, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmeği örerken öndeki ikisini kesiyorum. 23 ördüm, 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortada 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 6 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 6 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Evet. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimi yapacağız. 6 ilmek ördüm. Ön yüzdeyim, sayarak gidiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini
kestim. İkinci kesimi yaptık. Şimdi baktığımızda burada bir ilmek eksildi. 7 ilmek kaldı. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar bu şekilde topuğumuzu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Hemen tığımı aldım. Tığ ile kesim yapacağım. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıp ikisini topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapıyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. 3 ilmeğin üçünü bir topladım. 2 de zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar, şöyle arkaya. İlmek aralarına girerek gizlememi yapıyorum. Evet, patiğimizi tamamladık. Bir de patiğime şöyle kenar tığlaması yaptım. Dileyen böyle sade de kullanabilir. Ben bu şekilde hemen nasıl yaptığımı göstereceğim. Tek sıradan oluşan bir kenar tığlama bu. Hemen şöyle tığım ile pembe ipimle şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Topuğumuzu bitirdiğimiz yerden itibaren ilmeğimi buraya öncelikle sabitliyorum. Şöyle. Şu bölüme. Şimdi yapacağım işlem şu. Önce sık iğne yapacağım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yapıyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak buraya şöyle bir kirpik oluşturuyorum zincir ile. Ardından sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Şimdi ikincisini yapalım. Önce sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Üçüncüsünü yapalım. Önce sık iğne. 3 zincir çekiyoruz. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturuyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimizi sabitliyoruz. Kenar tığlamamız bu şekilde yapılacak. Patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar yapalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin çevresini yaptım, geldim. Bir tane de zincir çekiyorum. Pembe ipimi de kesiyorum. Hemen bu ipimin ucunu da gizleyeceğim. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen şöyle pembe ilmek aralarına girerek ipimin ucunu gizleyeceğim. Ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmasın hanımlar. Bakın. Patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın hanımlar. Patiğimiz bu. Bakın. Bu şekilde. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim modelimi. Ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Bu modeli ortalama bir 4-5 sene önce de yine video çekmiştim mavi olarak. Orada hastaydım. Sesim çok kötü geliyor. Sonradan videoyu izlediğimde fark ettim. Bu nedenle sil baştan video çektim yeniden. Evet hanımlar, buyurun. Modelimiz bu şekilde, ayaktaki duruşu. Kenarları, tabanımız. Bakın diğer kenarımız. Önden duruşu böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.